Merhaba, ben Merve Tuğtepe. Programı yapalı uzun yıllar oluyor. 2009'da başlamıştım. Lisedeydim, Şişli Terakki'de okudum. Benim o zamanlar çok aktif bir öğrenci olmamı sağladı, çok sosyal bir öğrenci olmamı sağladı. Merhaba, ben Onat Polat, 26 yaşındayım. İnsanların kişisel gelişimleri için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle farklı dallarda bilgi edinip daha ilgilenmedikleri konuları ilgilenmeleri açısından yardımcı olan bir program. Mustafa Kaan Külah ben. Altın kategorisi katılımcısıyım. Yani bitirdim daha doğrusu. Mezunuyum şu anda. Program olarak yani çok farkında olmasak bile bize kattığı şeyleri yıllar içerisinde özellikle belli bir yaşa geldikten sonra fark etmemizle beraber bizim daha iyi bir insan olabilmemiz açısından bize çok fazla şey kattığını, çok iyi insanlarla tanışmamıza sebep olduğunu, kendimizi geliştirebileceğimiz muazzam bir platform olduğunu zaman içerisinde anladım. Ben Hasan Derya Kol, 20 yaşındayım. Duke of Edinburgh'da 3 kategorinin 3'ünde yani bronzu, altını, gümüşü de tamamladım. Bu program gerçekten kendi amacını yerine getiren bir program ama hani bunu tam belli etmeden yavaş yavaş yapar ama kişide, bireyde büyük bir değişim sağlar. Adım Merve. Duke of Edinburgh ödül programının altın kategorisini tamamladım. 20 yaşındayım. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. İktisat bölümü. Bu program bana nasıl toplumda bir birey olmayı öğretti. Toplumun bir parçası olduğunda aslında kendinin de nasıl geliştirebileceğimi öğrendim. Ben Barış Tombul, 19 yaşındayım. The Duke of Edinburgh Gençlik Ödülleri'nin bronz, gümüş ve altın ayrı olarak tamamladım. Program tamamıyla kişisel gelişim ve sosyallik üzerine kurulmuş bir program. Kişisel olarak birçok katkısı oluyor. Ben Ceren Kaslan, altın kategorisini bitirdim. Şu an 18 yaşındayım. Daha çok ben programı kendini geliştirmeye dayalı olarak görüyorum. Yani tamamen insanın kendi gelişimini destekleyen bir program olduğunu düşünüyorum. Nils Taşdelen, altın kategorisini bitirdim. Herkesi çok geliştireceğini düşünüyorum ve başvurduğum için de ve kabul edildiğim için de çok mutluyum. Seren Atış benim ismim. 30 yaşındayım. Altın ödülümü tamamladım. Altın kategorisi mezunlarından bir tanesiyim. Gençlerin kendilerini keşfetmeleri, toplumu keşfetmeleri ve aynı zamanda doğayla ne kadar iç içe olabileceklerini kendilerine öğreten, aslına baktığınızda bir program olduğunu düşünüyorum. Hayatımda hiç kampa gitmemiştim. Bir sürü arkadaşımla birlikte gidiyorduk. Zaten bir kargaşa. Aslında 2 gün, diğeri de 3 gün olmasına rağmen çok kısa olabilecekken çok büyük dağlara tırmandık. Sırtımızdaki ağır çantalarla. En zor kısmı buydu. Zaten sporcu olduğum için çok zorlanmadım. Fakat kimsesiz çocuklarla beraber zaman geçirmek bazen çok zor oluyordu. Çünkü onlara bazı şeyleri belli etmemeniz gerekiyor. O tür durumda da biraz da duygusal bir kişiliğim olduğu için biraz zorlandım. Sorumluluk projesi olduğu için belli sorumluluklarımız vardı. Kağıtları zamanında doldurmak, öğretmenimize teslim etmek, sürekli farklı kişilerle iletişim halinde durmak, bunlar beni daha çok zorladı. Benim için zorluk açısından, fiziksel açıdan değil ama duygusal açıdan 18 ayın sonunda yapmış olduğum ve iletişim halinde olduğum insanların benimle birlikte ne kadar fazla gelişim gösterdiklerini gördüğüm zaman ve onların hani yüzündeki o teşekkür ve aynı zamanda o umut ışığı benim için o yaşımda duygusal anlamda yönetmemi çok zorlaştıran bir andı. Bence en zor zaman buydu benim için. Lisede çok fazla arkadaş ortamım olan biriydim aslında. Ama bu arkadaş ortamını daha kaliteli bir hale getirdiğimi düşünüyorum bu programla birlikte. Paylaşacak şeylerim daha fazla oldu. Yani bir hafta sonu Greenpeace'te geçirdiğimde orada atıyorum gerçekten pandaları kurtarmak için ya da kutup ayıları için bir şey yaptığımı pazartesi okula döndüğümde bir hevesli arkadaşlarıma anlatıyordum. Yani iletişimimi çok fazla kuvvetlendiren bir program oldu günün sonunda.
Onun dışında toplu olarak kampa gittiğimizde de birlikte yaşamak, o hani komün hayatında yapabileceğimiz şeyler, zorluklarla karşılaştığımızda bunları nasıl tolere edebileceğimizi öğrendik. Bunu üniversite hayatında bana çok katkısı oldu. Gelişmeye açık ve gelişmekte olan, öğrenmek isteyen, insanlarla güzel iletişim kurabilen, insanları seven, insanlarla beraber bir şey yapmaktan mutluluk duyan birisi olarak tanımlayabilirim. Ve yapmak da isterim şu anda. Kendimi başka insanlarla kıyasladığım oluyor. Mesela şu an geçtiğim yeni sınıftaki insanlarla ve hani bir durum olduğunda olayın yani bir problemi görmek, sonra problemin nasıl çözüm üretilebileceğini düşünmek ve hani çözümünü sunmak veya bir grup içinde, toplum içinde o liderliği yapabilmek, herkesin kendi tonunu yakalayıp da ortak bir havuza koyup ortak bir çözüm bulma konusunda hani bu alanlardaki yeteneklerim oluştu ve gelişti. Projeyi bitirdim ama daha hevesliyim. Farklı projelerde yine bulunmak istiyorum ve devam etmek istiyorum. Bu proje olsun olmasın yine insanlara yardım etmek istiyorum. Başka bir şey bulabilirsem veya bulamazsam hiç problem değil. Her anlamda kendimi de geliştirmek istiyorum. Bu programla birlikte geleceği planlayabileceklerini de görebilecekler. Lisede özellikle küçük yaşta başlayanlar için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Devam etmek istiyorlarsa ara vermemelerini önerirdim. Her şey bittiğindeki o hissiyat deneyim edilmedikçe isterseniz roman yazın anlatılamaz bir şey ve hani o gün geldiklerinde hepsi çok iyi algılayacaklar. Hani asla yarıda bırakmayıp şartlar ne olursa olsun programa devam etmelerini tavsiye ederim. Kendin için iyi olanı topluma da aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Hazır olsunlar. İnanılmaz güzel bir deneyim. Çok bir şey anlatmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Hem birazcık da merak uyandırabilmek için. Başlasınlar. Ben bir şey bilmiyorum bu konu hakkında ve acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi bir ikilemde kalmasınlar. Kesinlikle devam etsinler. Hata yapsınlar. Çünkü hata yapmadan kimse öğrenemez. Özellikle yurt dışı hayalleriniz ve yüksek hedefleriniz varsa kesinlikle yapmanız gereken bir program olduğunu düşünüyorum. İyi araştırmak çok önemli başlamadan önce ne yapacağına dair. Gerçekten çok sevebileceğin yeni bir hobi edinmek kolay bu programın içinde. Kendinize bir sürü farklı açıdan birçok yetenek, hatta yetkinlik katabileceğiniz bir yer. Ben alkol bağımlısı olan biriyle 18 ay boyunca programın bana verdiği düzeyde zaman geçirdim ve o insan hiç evden çıkmıyordu. Ve ben tek başıma hani o yaşımda bu kişiyle iletişim kurarak en sonunda beraber sinemaya gidebilme fırsatı dahi yakaladık. Ve ben onun hayatında güzel bir nokta yakaladım en azından. Bu şekilde çok güzel bir anım var. Altın etkinliğine gittiğimizdeki olaylardan dünyanın birçok ülkesindeki o ülkeden insanları imtinayla hani iyi insanların seçtiklerini hayal edin. İki insan bir ülkenin en iyi iki insanı alıyor ve toplanılıyor. Gerçekten öyle bir ortamda ben yani sadece bir haftada abi, abla, kardeş olduğum insanlar oldu ve hani kardeş olmak için kan bağına ihtiyaç yoktur lafını bir daha orada da tekrar ettim. Amerika'ya başvuruda bulundum. 3 farklı okula. 2 tanesi desteklemiyordu ama bir tanesi destekledi. Başlangıçta bana sordular buradaki puanlarımı, okul puanlarımı sordular ama onun haricinde sordukları bir şey daha vardı. Sosyal olarak ne kadar aktifsin? Ben de bunun cevabı olarak şöyle yaptım. Edinburgh'da işte bronz, gümüş ve altını gönderdim. Ayrıyeten bronz, gümüş ve altında toplumsal hizmet, beceri olsun, toplumsal hizmet olsun, kişisel gelişim olsun şey olarak hangi kulüplere katıldıysam, nereye başvurduysam, mesela hayvan barınağı gittiğim için hayvan barınağının sertifikasını aldım. Spor yaptım, onun lisansını gönderdim, herhangi bir madalyam varsa onları gönderdim. Ve bu şekilde okul bana %60 burs imkanı sağladı. Ama şu an kişisel sebeplerden dolayı gidemedim.